Merhaba, hemen başlayalım. Bugün masamızda gerçekten ağır bir dosya var. Bir vahşetin anatomisi başlığını taşıyan Cizre raporu. Amacımız 2015'in sonuyla 2016'nın başında Cizre'de yaşananları bu raporun merceğinden bakarak anlamaya çalışmak. Bu 79 gün süren sokağa çıkma yasağında neler olduğu, iddialar ne, tanıklıklar ne anlatıyor? Şunu başta söyleyeyim, bu bir tarih dersi olmayacak, daha çok bir insan hakları raporunun hukuki, siyasi ve en önemlisi insani katmanlarını aralama çabası. Öyle bir süreçten bahsediyoruz ki, öğretmenlere gönderilen bir SMS'le başlıyor, apartman bodrumlarında bitiyor ve enkazların bir nehir kenarına dökülmesiyle son buluyor. Gelin bu sürece yakından bakalım. Çerçeveyi doğru çizmek gerçekten çok önemli. Rapor bizi 2015 yazına, yani çözüm sürecinin sona erdiği ve şiddetin hızla tırmandığı bir döneme götürüyor. Bu şiddet sarmalının en somut ve yıkıcı sonuçlarından biri de sokağa çıkma yasakları oldu. Diyarbakır'da, Mardin'de, Şırnak'ta pek çok ilçede uygulandı ama Cizre'deki o 79 günlük kesintisiz yasak hem süresiyle hem de yol açtığı sonuçların vahametiyle hepsinden ayrılıyor. Raporun Cizre'yi bir köşe taşı olarak adlandırması da bu yüzden. O dönemde yaşananları anlamak için bu köşe taşını masaya yatırmamız şart. O zaman en temelden başlayalım. Aklımdaki ilk soru şu. Bir şehir, bir ilçe 79 gün boyunca nasıl olur da tamamen kapatılabilir? Bunun yasal dayanağı neydi? Rapor, yasakların 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na dayandırıldığını söylüyor. Ama bu kulağa biraz yetersiz geliyor. İşte raporun da en başta işaret ettiği temel çelişki tam olarak bu. Evet, valilikler bu kanunun 11. maddesini gerekçe gösterdi. Bu madde valiye, kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak için gerekli karar ve tedbirleri alma yetkisi veriyor. Fakat raporun hukuki analizi diyor ki, bu madde valiye bir sokağı veya bir mahalleyi geçici olarak kapatma yetkisi verebilir belki ama bir ilçenin tamamını, on binlerce insanı 79 gün boyunca temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakma yetkisi vermez. Bu, kanunun ruhuna ve lafzına aykırı bir yorum. Yani bir yetki aşımı mı söz konusu? Rapora göre çok daha fazlası. Anayasamız çok açık. Temel hak ve hürriyetler ancak ve ancak kanunla, o da sıkı yönetim veya olağanüstü hal gibi çok özel rejimlerde kısıtlanabilir. Cizre'de yasak ilan edildiğinde ise bu koşulların hiçbiri yoktu. Rapor bu noktada uluslararası bir referansı da hatırlatıyor. Avrupa Konseyi'nin hukuk organı olan Venedik Komisyonu da Türkiye'deki bu sokağa çıkma yasaklarını inceleyip yasal bir temelleri olmadığını net bir şekilde ortaya koymuştu. Peki rapor iddiayı daha ileri taşıyor mu? Taşıyor. Diyor ki bu durum bir plan doğrultusunda sivil halka karşı sistematik olarak uygulandığı için Türk Ceza Kanunu'ndaki insanlığa karşı suç tanımının unsurlarını taşıyabilir ve uluslararası hukuktaki kolektif cezalandırma yasağını ihlal ettiğini öne sürüyor. Yani raporun açılış tezi şu, yaşanan her şey en başından hukuken son derece sorunlu bir zeminde gerçekleşti. Bu hukuki tablo gerçekten çok ağır. Ama kağıt üzerindeki bu ihlaller Cizre sokaklarında yaşayan insanlar için ne anlama geliyordu? Rapor bizi o ilk anlara götürüyor mu? Mesela benim metinlerde en çok dikkatimi çeken o SMS detayı oldu. İnanılmaz bir ayrıntı. Evet, o SMS aslında her şeyin habercisi gibi. Yasağın başlamasından sadece bir gün önce 13 Aralık 2015'te ilçedeki tüm öğretmenlerin cep telefonlarına Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir mesaj geliyor. Ne diyor mesajda? Hizmet içi eğitime alındınız, görevinizi devredip ilçeyi terk edin. Vay canına. Düşünün, bir günde şehirdeki bütün öğretmenler eşyalarını toplayıp gidiyor. Rapor bunun halk arasında nasıl bir panik ve terk edilmişlik hissine yol açtığını tanıklıklarla anlatıyor. Devletin eğitim gibi en temel hizmetini sunan görevlileri bir gecede çekiliyorsa, geride kalanları neyin beklediğine dair korkunç bir sinyal bu. Ve o sinyalin ardından operasyonlar başlıyor. Aynen. Rapor, şehrin hakim tepelerine tankların, zırhlı araçların yerleştirildiğini ve bu araçlardan mahallelerin merkezine, sokaklara doğru rastgele ve yoğun top atışları yapıldığını belgeliyor. Bu bir terörle mücadele operasyonunun ötesinde bir görüntü. Hatta bir tanık ifadesi var değil mi? Savaş gibiydi yani. Evet. Baharettin Yarcık isimli bir görgü tanığının ifadesi raporda aynen yer alıyor. Durum adeta iki devlet arasındaki bir savaşa benziyordu.
Bu cümle sivil bir tanığın gözünden yaşananların boyutunu çok net özetliyor. Ve bu savaş benzeri ortamda kaçınılmaz olarak siviller hedef oluyor. Raporun anlattığı hikayeler insanın kanını donduruyor. Hikaye demek bile hafif kalır. Bunlar belgelenmiş trajediler. Mesela Hediye Şen. 3 çocuk annesi bir kadın, evinin avlusundaki tuvalete gitmek için dışarı çıktığı anda 8 kurşunla vuruluyor. Ailesi defalarca 155'i ve 112'yi arıyor ama operasyon bölgesine giremeyiz cevabını alıyorlar. Yani ambulans bile gelmiyor. Gelmiyor. Hediye Şen, kan kaybından orada, ailesinin gözleri önünde can veriyor. Ya da kamuoyunun çok yakından bildiği Miray Bebek ve dedesi Ramazan İnce. 3 aylık Miray, evlerinin içindeyken bir keskin nişancı kurşunuyla yüzünden yaralanıyor. Dedesi ve halası bebeği hastaneye yetiştirebilmek için beyaz bir bayrak sallayarak sokağa çıkıyor ama onlara da ateş açılıyor. Dede Ramazan İnce orada hayatını kaybediyor. Bu anlattıklarınız sadece tesadüfi iki ateş arasında kalma vakaları gibi durmuyor. Rapor burada daha sistematik bir durumdan mı bahsediyor? Özellikle beyaz bayrak taşıyan insanlara ateş edilmesi? Kesinlikle. Raporun altını çizdiği nokta tam da bu. Bunlar münferit olaylar değil, bir örüntünün parçası. 12 yaşındaki Bişen Gara'nın ölümü buna en çarpıcı örneklerden. Ailesiyle birlikte sığındıkları Bodrum'dan çıkmak için polisle iletişim kuruyorlar. Polisin onayıyla. Polisin onayıyla mı? Evet. Onay alarak ellerinde beyaz bayraklarla dışarı çıktıkları sırada Bişen vuruluyor. Bir başka örnek sağlık çalışanı Abdülaziz Yural, yaralı bir kadına yardım etmeye çalışırken o da keskin nişancılar tarafından vurulup öldürülüyor. Bu sadece bir sağlık görevlisinin ölümü değil, aynı zamanda sahadaki diğer tüm sağlıkçılara, yaralılara yardım etmeye kalkışmayın diyen bir mesaj. Yani raporun temel argümanlarından biri de sağlığa erişim hakkının topyekün ortadan kaldırıldığı mı? Evet, rapor bu durumu sağlığa erişim hakkının kasıtlı ve sistematik olarak engellenmesi olarak tanımlıyor. Ambulansların yaralıları almak için mahallelere girişine izin verilmemesi, Cizre Devlet Hastanesi'nin bir katının askeri karargah olarak kullanıldığına dair iddialar, bunların hepsi birleştiğinde rapor, Cenevre Sözleşmelerine göre bile en temel insancıl hukuk ilkesinin, yani yaralıya yardım etme zorunluluğunun kasıtlı olarak ihlal edildiği sonucuna varıyor. Mesele sadece çatışmak değil, çatışma sonrası insani yardım mekanizmalarını da tamamen felç etmek. Ve bu durum bizi bu sürecin belki de en korkunç ve en çok bilinen bölümüne getiriyor. Kamuoyunda vahşet bodrumları olarak anılan olaylara. Bu bodrumlar tam olarak neydi ve orada neler yaşandığına dair elimizde ne gibi tanıklıklar var? Bodrumlar, yoğun top atışları ve çatışmalar nedeniyle evleri yıkılan veya güvenli olmayan insanların, özellikle de yaralıların sığındığı apartmanların zemin katları ya da bodrum katları. Rapor 3 ana bodrumdan bahsediyor. Operasyonlar bittikten sonra bu 3 bodrumun bulunduğu bölgelerden toplam 177 cenaze torbası çıkarılıyor. 177! Evet. En sarsıcı olan, o bodrumlarda mahsur kalan insanlarla dış dünya arasında kurulan son iletişimler. O dönem HDP milletvekili olan Faysal Sarıyıldız, içeridekilerle örneğin DBP Parti Meclisi üyesi Mehmet Yavuzel ve Cizre Halk Meclisi eş başkanı Mehmet Tunç'la telefon ve mesaj yoluyla iletişim kurmaya çalışıyor. Mehmet Tunç'un gönderdiği son mesajlardan biri raporun da merkezinde duruyor. Neydi o mesaj? Durumumuz hiç iyi değil. Sürekli su isteyen 13 yaşında bir çocuk var ve iç kanaması olduğu için ona su veremiyoruz. Burada kahroluyorum. Bu, o bodrumlardaki çaresizliğin, ölüme terk edilmişliğin en net ifadesi. Bu anlattığınız bir savaş filmi sahnesi gibi. Bu çaresizlik anlarında hukuki olarak bir şeyler yapılmaya çalışıldı mı? Yani birileri mahkemelere başvurdu mu? Evet, hem de en üst düzeyde. Avukatlar, o bodrumlardaki isimleri bilinen yaralılar için doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, yani AHİM'e başvuruyor. AHİM, bu başvuruları çok ciddiye alıyor ve Cihan Karaman, Hüseyin Paksoy gibi isimler için Türkiye hükümetine yönelik ihtiyati tedbir kararı veriyor. Bir ne anlama geliyor tam olarak? Bu hukuki olarak derhal bu kişilerin yaşam ve sağlık haklarını koruyun anlamına gelen çok acil ve bağlayıcı bir emir. Ancak rapor, AİM'in bu bağlayıcı kararlarına rağmen bodrumlara hiçbir tıbbi müdahale yapılmadığını ve bu insanların hayatını kaybettiğini belgeliyor.
Peki Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi? Anayasa Mahkemesi ise başvuruları resmi makamlara yeterli bilgi sunulmadığı gibi gerekçelerle reddediyor. AYM'in bir süre sonra önce iç hukuk yolu olan AYM'ye gidin demeye başlaması. Raporun imasına göre ölümle yaşam arasındaki o kritik saatlerde etkili bir hukuki koruma mekanizmasının işlememesine, yani bir nevi hukuki bir boşluğa yol açıyor. Yani Avrupa'nın en üst insan hakları mahkemesi yaşamlarını koruyun demesine rağmen sahada hiçbir şey değişmiyor. Bu inanılmaz bir durum. Peki İçişleri Bakanı operasyonların bittiğini açıkladıktan sonra ne oluyor? Madem operasyon bitti, neden yasak hemen kalkmadı? Rapor o aradaki boşlukta neler yaşandığını anlatıyor. Rapor o dönemi çok net bir ifadeyle tanımlıyor. Delil karartma süreci. Operasyonlar bittikten sonra ama yasak kalkmadan önceki o yaklaşık 10 günlük sürede özel harekat timlerinin boşaltılmış mahallelere girdiği, evlerin duvarlarına ırkçı, cinsiyetçi yazılar yazdığı, evlerdeki eşyaları tahrip ettiği tanık anlatımları ve fotoğraflarla belgeleniyor. Hatta rapor, dönemin başbakanının ev ev temizlenecek ifadesiyle soykırım araştırmacısı Jacques Semmel'in kullandığı arındırma kavramı arasında sembolik bir bağ kuruyor. Yani bir tür kolektif bir cezalandırma ve aşağılama eylemi mi? Raporda bu şekilde yorumlanıyor. Ama en sarsıcı iddia bu değil. En sarsıcı iddia, o yüzlerce insanın hayatını kaybettiği bodrumların bulunduğu binaların yasak kalkmadan hemen önce iş makineleriyle yerle bir edilmesi. Bir saniye, yani olayın geçtiği binaları tamamen yıktılar mı? Suç mahalli olan binaları mı? Rapordaki iddia tam olarak bu. Ve daha da kötüsü var. Bu binalardan çıkan tonlarca enkaz ve hafriyat, kamyonlara yüklenip Dicle Nehri kıyısında daha önce belirlenmiş birkaç noktaya dökülüyor ve haftalar sonra aileler ve insan hakları savunucuları bu hafriyatın içinde insan kemikleri ve uzuvları buluyor. Bu akıl alır gibi değil. Rapor, bu süreci olası savaş suçlarına veya ağır insan haklarına dair delillerin sistematik olarak yok edilmesi çabası olarak çerçeveliyor. Etkili bir soruşturmanın tüm koşulları ortadan kaldırılıyor. Olay yeri yok, deliller nehir kenarına dökülmüş. Cenazelerin çoğu tanınmayacak halde olduğu için otopsiler sağlıklı yapılamıyor ve avukatların otopsilere katılımı engelleniyor. Adli tıp yoluyla bodrumlarda tam olarak ne oldu sorusunun cevabını bulmak neredeyse imkansız hale getiriliyor. Bu delil karartma iddialarının arkasında raporun ima ettiği daha büyük bir plan var mı? Metinlerde çöktürme planı diye bir kavram geçiyor. Bu nedir tam olarak? Bu, o dönem basına sızdığı iddia edilen ve çözüm süreci devam ederken devlet içinde hazırlandığı söylenen bir güvenlik konsepti. Rapora göre bu plan, PKK'nın şehirlerdeki varlığına karşı çok sert bir askeri müdahaleyi öngörüyordu. İçeriğinde ne gibi şeyler vardı? Plana ait olduğu iddia edilen belgelerde halkı göçe zorlama, hastanelerin operasyonel ihtiyaçlara göre düzenlenmesi, sivil personelin yani öğretmenler gibi bölgeden çekilmesi gibi maddeler vardı. Rapor, Cizre'de yaşananların bu sızdırılan planın maddeleriyle birebir örtüştüğüne dikkat çekiyor. Öğretmenlerin SMS ile çekilmesi, hastanenin kullanımı. Aynen, halkın şehri terk etmeye zorlanması. Ancak planın varlığı resmi olarak hiçbir zaman doğrulanmadığı için rapor bunu kesin bir dille bu plan uygulandı demiyor. Bunun yerine yaşananların önceden tasarlanmış bir stratejinin parçası olup olmadığına dair çok güçlü ve rahatsız edici bir soruyu havada bırakıyor. Toparlayacak olursak bugün incelediğimiz bu kapsamlı rapor, Cizre'de 79 gün boyunca yaşananları çok katmanlı bir süreç olarak önümüze koyuyor. Hukuki dayanaktan yoksun bir ablukayla başlıyor, savaş koşullarına andıran bir operasyon ve ağır sivil kayıplarıyla devam ediyor ve en sonunda olayın yaşandığı yerlerin fiziksel olarak yok edildiği, delillerin sistematik olarak karartıldığı iddialarıyla noktalanıyor. Kesinlikle ve şunu unutmamak gerek. Raporun sunduğu bu veriler sadece geçmişe ait bir trajediyi anlatmıyor. Aynı zamanda bugün hala devam eden bir adalet arayışını, devletin sorumluluğunu ve gelecekte yaşanmaması için çıkarılması gereken dersleri de işaret ediyor. Bu sadece bir hafıza çalışması değil, aynı zamanda geleceğe dair çok ciddi bir uyarı niteliğinde.
Bu raporun detaylarında boğulurken insanın aklına şu ağır soru takılıyor. Bir olay yaşandıktan sonra olayın yaşandığı yer fiziksel olarak ortadan kaldırıldığında, enkazlar bir nehrin kenarına dökülüp üzeri parkla örtüldüğünde hakikate ulaşmak nasıl mümkün olur? Geride kalanlar için adalet ne anlama gelir? Bu düşüncelerle sizi baş başa bırakıyoruz.